Rusya tarihinin en tartışmalı isimlerinden biri olan 4. Ivan ya da bilinen adıyla Korkunç Ivan, yalnızca yaptığı reformlar ve fetihlerle değil, aynı zamanda trajediyle dolu kişisel yaşamıyla da dikkat çeker. Ivan Vasilyeviç, 1530 yılında Moskova'da doğdu. Henüz 3 yaşındayken babası 3. Vasili'nin ani ölümüyle tahtın varisi oldu. Ancak onun için bu durum, erken yaşta büyük bir sorumluluğun yanı sıra acı dolu bir çocukluk anlamına geliyordu. Babası öldüğünde annesi Elena Glinskaya naiplik yaparak ülkeyi yönetmeye çalıştı. Ancak bu durum soylular arasında büyük bir güç mücadelesine yol açtı. Boyarlar, yani Rus soyluları, Elena'nın otoritesine meydan okudu ve entrikalarla dolu bir ortam yarattı. Ivan'ın çocukluğu sürekli bir kaos içinde geçti. Henüz 8 yaşındayken annesi de gizemli bir şekilde öldü. Zehirlendiği iddiaları Ivan'ın zihninde derin bir iz bıraktı. Bu olay genç yaşta ona hiçbir yakın bağın güvenli olmadığını ve çevresindekilere asla tam olarak güvenemeyeceğini öğretti. Yetim kalan Ivan, boyarların merhametine bırakıldı. Sarayda kötü muamele gördü, sık sık aşağılandı ve kendisini yalnız hissederek büyüdü. Bu zor çocukluk onun karakterini şekillendirdi. Genç Ivan, içe kapanık ve şiddet dolu bir kişiliğe büründü. Hayatta kalmak için zekasını ve acımasızlığını geliştirdi. Çevresindeki herkesin potansiyel bir düşman olduğuna inanıyordu ve bu paranoya ilerideki yıllarda imparatorluk yönetiminde belirleyici bir rol oynayacaktı. 16 yaşına geldiğinde Ivan Rusya'nın ilk çarı olarak taç giydi. Bu unvan ona sadece bir hükümdar olmanın ötesinde Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olduğu inancını da kazandırdı. Tahtın ilk yıllarında reformlarla dikkat çekti. Yasaları düzenledi, yerel yönetimleri güçlendirdi ve halkın refahını artırmaya yönelik politikalar geliştirdi. Ayrıca Kazan ve Astrakhan hanlıklarını fethederek topraklarını genişletti. Ancak bu başarılarının arkasında kişisel yaşamındaki trajediler Ivan'ı giderek daha acımasız bir lider haline getirdi. Ivan'ın hayatındaki en büyük mutluluk kaynaklarından biri ilk eşi Anastasia Romanovna'ydı. Anastasia, Ivan'ın sert ve öfkeli kişiliğini dengeleyen bir figürdü. Ancak bu mutluluk 1560 yılında Anastasia'nın ani ölümüyle sona erdi. Ivan, eşinin ölümünden boyarları sorumlu tuttu. Onun zehirlendiğine inanıyordu ve bu olay Ivan'ın ruhunda derin bir yara açtı. Anastasia'nın kaybı Ivan'ın paranoyasını artırdı ve çevresindeki herkese karşı daha sert bir tutum benimsemesine neden oldu. Eşinin ölümünden sonra Ivan tüm düşmanlarını yok etme arzusuyla hareket etmeye başladı. 1565 yılında Oprichnina adı verilen bir dönemi başlattı. Ivan bu süreçte kendisine bağlı bir muhafız birliği kurarak soyluları hedef aldı. Bu birlikler köyleri yağmaladı, halkı korkuttu ve boyarları kitlesel olarak infaz etti. Ivan'ın yönetimi altındaki Rusya tam anlamıyla bir korku imparatorluğuna dönüştü. Ancak bu acımasız yöntemler Ivan'ın halk üzerindeki kontrolünü artırırken ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını da ciddi şekilde zayıflattı. Korkunç Ivan'ın kişisel hayatı yalnızca politik dehşetle değil, aynı zamanda aile içi trajedilerle de doluydu. Ivan'ın oğullarıyla olan ilişkisi onun zalim karakterini gözler önüne serer. En büyük oğlu Ivan Ivanoviç, babasının gözünde tahtın en uygun varisiydi. Ancak baba oğul arasındaki ilişki, Ivan'ın şiddet dolu doğası nedeniyle giderek gerginleşti. 1581 yılında yaşanan bir tartışma, tarihe en dramatik anlarından biri olarak geçti. O yıl, Ivan'ın hamile geliniyle ilgili bir mesele yüzünden sarayda büyük bir gerginlik yaşandı. Gelininin uygun olmayan bir kıyafet giydiğini düşünen Ivan, öfkesine yenik düşerek ona fiziksel şiddet uyguladı. Bu olay karşısında oğlu Ivan Ivanoviç, babasına karşı çıktı ve gelinini savundu. Ancak bu tartışma sırasında Ivan kontrolünü kaybetti
ve oğluna elindeki asayla vurdu. Aldığı darbe Ivan Ivanoviç'in hayatına mal oldu. Oğlunun ölümünün ardından Ivan derin bir pişmanlık yaşadı. Günlerce ağladığı ve kiliselerde günahlarının affedilmesi için dua ettiği söylenir. Ancak bu olay yalnızca Ivan'ın ailesini değil, tüm Rusya'yı derinden etkiledi. Oğlunun ölümü, Ivan'ın taht için hazırladığı en uygun varisin kaybı anlamına geliyordu. Bu durum hem imparatorluk yönetiminde hem de Ivan'ın ruhsal durumunda büyük bir boşluk yarattı. 1584 yılında Ivan hayatını kaybettiğinde arkasında genişlemiş ama yıpranmış bir imparatorluk bıraktı. Onun yönetim tarzı Rusya'yı güçlü bir merkezi devlet haline getirse de acımasız yöntemleri halk arasında derin bir korku ve güvensizlik yarattı. Ivan'ın ölümüyle birlikte Rusya, karışıklık dönemi olarak bilinen zorlu bir sürece girdi. Korkunç Ivan'ın hikayesi, güç, paranoya ve şiddetin bir hükümdarın hayatını nasıl şekillendirdiğini ve bir ulusun kaderini nasıl etkilediğini gözler önüne serer. Onun yaşamı, tarihin en dramatik ve trajik figürlerinden biri olarak daima hatırlanacak. Eğer bu anlatımı beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla ilginç hikaye için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.